Merhaba Anna, hoş geldin. Merhaba Ahmet. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Türkiye'ye gelmek ve seni görmek çok güzel. Seni görmek de çok güzel. Ne zaman geldin? 2 hafta önce geldim. Ne kadar daha buradasın? Yarın dönüyorum. Tüh, az zamanım var. Peki, nerelere gittin? İstanbul'a, Kapadokya'ya, Pamukkale'ye ve Antalya'ya gittim. En çok nereyi sevdin? Hmm, Zor soru. İstanbul çok büyük ve çok ilginç. Kapadokya ve Pamukkale ise çok farklı. Kapadokya'da balon turu yaptın mı? Evet, yaptım tabii. Sabah çok erken kalktım. Hava serindi ama manzara muhteşemdi. Benim yükseklik korkum var. O ne demek? Yani yüksek yerlere çıkmak istemiyorum, korkuyorum. Ha, anladım. Ben de korkuyorum ama eğlenceliydi. Peki İstanbul'da neler yaptın? İstanbul'da çok yürüdüm. Taksim, Galata, Kız Kulesi, hepsini gördüm. Güzel. Ayasofya'da gittin mi? Evet, çok eski ve çok güzel. Ayasofya'nın yanındaki camiye de gittim. Neydi adı? Sultanahmet. Ha evet, oraya da gittim. Bence orası da çok güzel. Evet. Herkes Ayasofya'dan bahsediyor ama Sultanahmet de çok güzeldir. Bence de. Ha Boğaz'da tekne turu da yaptım. Bak, Boğaz dedin, İstanbul'u özledim. Uzun zamandır İstanbul'a gitmiyorum. Gelecek sefer beraber gidelim. İstanbul gece çok güzel. Peki, Türk yemekleri nasıldı? Ah, yemekler muhteşem. Kebap, mantı, dolma, lahmacun hepsini denedim. En çok hangisini sevdin? Lahmacun. Ha bir de Türk kahvaltısını çok sevdim. Masada her şey vardı. Evet, ama her evde kahvaltı öyle olmuyor. Kafelerdeki ve restoranlardaki kahvaltılarda daha çok şey var. Biz evde daha az şey yiyoruz genellikle. Öyle mi? Evet, her kahvaltıda menemen, sucuklu yumurta, patates kızartması falan yapmıyoruz. Bazen yapıyoruz. Ha, bilmiyordum. Neyse, Türk çayı da çok hoşuma gitti. Çok içtin mi? Evet, Türkler gibi sabah, öğle, akşam içtim. Evet, biz çayı çok seviyoruz. Kahveden daha çok içiyoruz. Küçük bardaklarınız çok tatlı. Onlara ince belli bardak diyoruz. O ne demek? Bel İngilizce'de waist demek. İnce belli. Yani bardağın ince beli var. Anladım, sağ ol. Kapadokya'dan başka ilginç bir yer gördün mü? Evet, Pamukkale'ye gittim. Oradaki beyaz şeylerin adı neydi? Traverten. Travertenler çok güzel görünüyor.
Kar gibi. Ama sıcak. Orada yürüdün mü? Evet, ayakkabısız yürüdüm. Ben Pamukkale'ye hiç gitmedim. Gitmek istiyorum ama. Git git. Çok güzel. Türkiye'de her şehir farklı. Deniz var, dağ var, tarih var. Antalya'da da denize girdim mesela. Su nasıldı? Çok temiz ve sıcaktı. Antalya çok sıcak değil miydi? Çok çok sıcaktı. Temmuz'da bazen 40 derece oluyor. O yüzden denize sabah erken girdim. Akşam da yürüyüş yaptım. Peki, Türkiye'de en çok neye şaşırdın? Hmm. İnsanlar çok sigara içiyor. Benim ülkemde böyle değil. Bir de bana çok yardım ettiler. Evet, insanımız çok misafirperver. Misafirperver ne demek? Daha önce duydum ama unuttum. Yani misafirleri seviyoruz. Ha, evet hatırladım. Bir gün Kapadokya'da küçük bir köydeydim. Yaşlı bir teyze bana çay verdi. Gel, otur, çay iç dedi. Çok tatlıydı. Evet, bu çok normal burada. Bu çok güzel bir kültür. Evet, öyle. Ama kültürümüzü yavaş yavaş kaybediyoruz. İnternetten sonra insanlar çok değişti. Doğru söylüyorsun. Benim ülkemde de aynı problem var. Neyse, Türkçe konuşmak zor muydu senin için? 2-3 yıldır Türkçe öğreniyorum ama burada insanlar çok hızlı konuşuyor. O yüzden biraz zordu. Hep yavaş lütfen, yavaş lütfen dedim. Güzel konuşuyorsun ama. Sağ ol. Türkiye'ye tekrar gelmek istiyor musun? Evet. Ama bu kez Türkiye'ye gelmeden önce Türkçeyi daha iyi öğrenmek istiyorum. Başka nereyi görmek istiyorsun? Belki Karadeniz. Fotoğraflarını gördüm. Çok yeşil. Evet. Karadeniz çok güzeldir. Orada çok yağmur yağıyor ama doğası harika. Yağmur problem değil. Ben doğayı seviyorum. Hadi biraz yürüyelim mi? Sana dondurma ısmarlamak istiyorum. İnternette gördüm. Burada komik dondurmacılar var. Şaka yapıyorlar. Oyun gibi bir şey yapıyorlar. Ha, evet. Onlar Maraş dondurmacısı. Maraş dondurması mı istiyorsun? Evet, denemek istiyorum. Güzel mi Maraş dondurması? Evet, evet. Çok güzel. Normal dondurmadan daha sert. Tamam, hadi gidelim. Hadi